Merhabalar, bugün size bilgisayar mühendisliği bölümünden araştırma görevlisi olan hocamız Cüneyt hocamızla beraber bölümümüzle ilgili sorularımız ve bilgilerimizi paylaşacağız. İsmim Mehmet Cüneyt Özbalcı. Çalıştığım alanlar makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri bilimi konulara ağırlıklı çalışıyorum. Sorularınızı alabilirim. Bölümümüzle ilgili üniversitemizin iddialı olduğunu düşündüğünüz yönleri nelerdir? Biliyorsunuz Uludağ Üniversitesi de var, Bursa Teknik Üniversitesi. Bursa'da 2 tane üniversite var. Öne çıkan özellikleriniz sizce neler? Ve en öne çıkan belirli özelliklerden bahsedeyim. Özellikle lab imkanları bizim üniversitemizde bilgisayar mühendisliği üzerinde gayet iyi. 4 tane laboratuvarımız var aslında. Öğrenciler için, lisans düzey öğrenciler için 3 tane laboratuvarımız var. Her birinde 50'nin üzerinde bilgisayar var aşağı yukarı. Laboratuvarında gayet güzel imkanları var. Bilgisayarlar güncel, gayet sistem olarak yeterli bilgisayarlar. Bu konularda öğrenciler de çok sıkıntı çekmiyor. Memnunsunuzdur diye düşünüyorum. Evet hocam. İMEP olanağı özellikle bildiğim kadarıyla Uludağ Üniversitesi'nde böyle bir imkan yok diye biliyorum. İMEP imkanı çok güzel bir imkan Bursa Teknik Üniversitesi için. Hem okul kapsamında hem de bilgisayar mühendisliği üzerinde İMEP birçok öğrenci için hem iş bulma konusunda hem de kendi geliştirme konusunda çok büyük bir artı sağlıyor. Ben de doğrudan komisyonda olduğum için detaylı bilgi verebilirim. MEP konusunda çoğu teknik üniversitede var diye düşünüyorum ve aslında bizim üniversitede teknik üniversite olduğu için daha iyi olduğunu düşünüyorum ben eğitimim sizce. Evet, teknik üniversitelerin birçoğunu uygulanmaya çalışılıyor. Evet, yani giderek artıyor. Üniversitemizde de şöyle kendi bölümümüzde benim gördüğüm kadarıyla örnekler verebilirim. Yani birçok öğrenci İMEP'te daha sonrasında istihdam eden firma var. Yani öğrenciler çok güzel iş imkanı bulabiliyorlar. İMEP'te şu şekilde gelişiyor. Son sınıfta öğrenciler yüz döneminde işletme mesleki eğitim dediğimiz programa katılıyorlar. Kendilerine bir firma buluyorlar. Yani ola ki bulamazlarsa da biz onlar için bir firma ayarlıyoruz. Ve bir dönem boyunca aslında bunu bir ders olarak alıyorlar. Bir dönem boyunca aslında bir firmada çalışıyorlar. Çok güzel bir imkan. Öğrenci firmadan memnunsa, firmada öğrenciden memnunsa daha sonrasında istihdam etmek istiyor genel olarak zaten. Bu durumda aslında mutual bir ilişki olmuş oluyor. Hem öğrenci memnun oluyor hem de firmalar memnun oluyor. Firmalarda da şu şekilde gelişiyor. Biz firmalarla mümkün olduğunca kontak kurmaya çalışıyoruz. Yeri geldiğinde mülakatla alıyorlar. Yeri geldiğinde bazı özel istekleri olabiliyor. Belli başlı alanlarda çalışmak isteyen öğrencileri belli firmalara tahsis ediyoruz. Bu şekilde. Çok güzel çok arkadaşım var. Çok güzel firmalarda. Bosch, Renault gibi burada büyük firmalar da var. Bunun harici gıda sektöründe çok firma var. Yani Bursa'da sanayi çok gelişmiş. O yüzden çok iyi staj imkanları. Bölüm iş bulma açısından gerçekten avantajlı. Öyle düşünüyorsunuz. Avantajlı. Kesinlikle öyle. Sektöre işbirliği olan firmalar var mı? Hani siz var dediniz. Evet. Direkt öğrencilerle birebir firmaya iletişim halinde tutabiliyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Hatta şöyle birçok firmayla hem hocaların bağlantısı var hem de bizim de artık belli bir süreç geçtiği için bağlantımız oluştu. Yani öğrencileri olarak biz yönlendirebiliyoruz. Veya firmaların bizden bunu talep ediyorlar. Hani şu alanda özellikle sizin ön plana çıkan bildiğiniz öğrenciler varsa bize yönlendirin gibisinden. Bu tarz durumlarda olabiliyor. Yani firmalarla iyi bir ilişkimiz var şimdi. Çok güzel. Bitirme projelerinde dışarıdan şirketlerle çalışmak mümkün mü? Hani şirket işbirliğiyle daha deneyimli oluyor. Bitirme projesinde şöyle, tabii o imkan var ama bitirme projesinde danışman hocalar daha çok belirleyici oluyor. Yani burada öğrencilerle danışman hocaları arasındaki durum belirleyici daha çok. Tabii ki bu tarz imkanlar olabilir. Çok çeşitli imkanlar da olabilir. Yani hocalar bu konularda mümkün olduğunca esneklik sağlayacaktır. Bizim bölümümüzün ayrıca Telegram grubu var bu arada. Hocalarımızla birebir iletişim haline geçebiliyoruz ve bu çok güzel. Bu konuda sizin bilgilendirmenizi istiyorum hocam. Nasıl ilerliyor süreçler? Bizim bir destek grubumuz var. Yani bilgisayar mühendisliği üzerinde tüm öğrencilere, hocaların doğrudan erişebileceği, öğrencilerin doğrudan hocalara erişebileceği devasa bir grubumuz var. Onun dışında öğrenciler de yani yeri geldiğinde bize rahat bir şekilde ulaşım sağlıyorlar. Telegram üzerinden veya mail üzerinden de tabii ki ulaşabiliyorlar. Telegram'da ayrıca genel bir grubumuz var hem de özel gruplar var. Örneğin İMEP için mesela ayrıca bir Telegram grubumuz oluyor. Duyuruları buradan paylaşıyoruz. Veya onun dışında atıyorum site için ayrıca bir grubumuz oluyor. Farklı gruplar kuruyoruz ve öğrencilerle çok daha seri bir şekilde, daha net bir şekilde iletişim kurabiliyoruz yani. Telegram'ın böyle bir avantajı oluyor size. Evet, çok interaktif oluyor. İş ilanı, staj paylaşımları, herhangi bir şey durumunda direkt hocalarla iletişime geçebiliyoruz. Notlarınızda hata çıktı diyelim veya çok gerçekten iyi bir şey. Çoğu üniversitede bunun olmadığını gördüm. Hocalarımızla resmen birebir iletişimde olmak çok büyük bir bence fırsat. Çok da kolaylık oluyor yani. Ben bu yönden çok mutluydum. Sonrasında bu öğrencilerin kendini yetiştirmesiyle alakalı sorular var. Bu hani yeni başlayacak öğrencilerin bence merak edeceği bir şey. Hangi programlama dilleri öğreniliyor üniversitede? Bölümümüzde şöyle dersler ve seçmeli dersler var. Bunları iki farklı şekilde kategorize edebiliriz. Seçmeli derslerde dönemsel olarak değişebiliyor ama şu an için Python, C, onun dışında Java bunlar öğretiliyor. Onun dışında JavaScript'tir. Bunların haricinde ekstra olarak seçmeli derslerde bunun üzerine eklemeler olabiliyor veya JavaScript değil de farklı bir dil öğretiliyor olabilir ilerleyen dönemlerde. Yani ufak tefek değişimler olabiliyor ama genel hatlarıyla bu dediğim programlama dillerine ağırlık veriliyor üniversite bünyesinde. Hocam çok hızlı bir süreçte öğreniyoruz. Yani birinci sınıfta biz hem C hem Java yazmayı hem HTML web sayfasını basic bir şekilde yapmayı öğrenmiştik mesela. Bu da çok hızlı bir öğrenim süreci aslında. Kesinlikle öyle ve arada boşluk olmaması çok önemli. Çünkü programlama dili öğreniyorsunuz. Daha sonrasında eğer ki bir boşluk olursa ister istemez unutuluyor. Evet. Yani tüm dönemlerde içli dışlı olabilmek aslında çok önemli. Yani bir bilgisayar mühendisi için özellikle yazılım konusunda kendini geliştirmek isteyen bir öğrenci için
Yani her dönem mutlaka bir programlama diliyle içi dışta olması, bir Evet. projenin içinde olması gerekiyor yani. Yoksa paslanıyor insan. Gerçekten Kesinlikle öyle paslanma oluyor. durumu oluyor. Bizim branşın aslında bir dezavantajı da bu. Evet. Çok kolay paslanıyorsunuz. Sürekli çalışmak Sürekli zorundasınız güncel yani. tutmak zorundasınız Evet. kendinizi. Evet. Bir yandan güzel bir yandan zor. Öğrencilerin böyle daha ilgisini çekebileceğim bir konu. Yarışmalara ya da hackathonlara katılınıyor mu? Böyle bir fırsatı var mı? Okulun destekliyor mu? Evet, kesinlikle. Okulun tabii desteği oluyor. Öğrenciler de öğrenci grupları ağırlıklı olarak evet. topluluklar organize ediyorlar. Ve de gayet güzel de ödüller de veriliyordu. Hani güzel maddi imkanlar da vardı. Evet Ne hocam. kadar da tam hatırlamıyorum şu an ama Ya ben emin değilim ama LinkedIn'de paylaşmışlardı. Onu koyarız videoya. Sağa sola bir yerlere. 10.000 lira sanki ben mi görmüştüm ya da böyle güzel hediyeler vardı yani. hediyeler de vardı. Evet. İlk üçe oldukça güzel hediyeler Evet, vardı. şirketlerle anlaşıp bizim kendi bölümümüzün topluluğu Wilcode gerçekten Çok güzel imkanlar var yani. benim de Güzel çok bir hoşuma aktivite. gitmişti. Ben de bir kere katılmıştım Evet. Bursa'da ilk hackathon'a. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Hani Güzel bir olay. iyi oldu. Bu bölüme gelmek isteyen öğrencilerin ne gibi temel özellikleri olmalı? Hani kendilerini sonuçta bir düşünmeleri gerekiyor. 4 sene okul okuyacaklar. Evet. Onun haricinde uzun bir süreç ve mesleğe adım atacaklar. Sizce ne gibi özellikleri olması gerekiyor? İlgi Şöyle alanları. söyleyeyim. En temel olarak bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği olarak da düşünebiliriz. En temel özellik analitik düşünebilmesi. Yani mutlaka analitik düşünme yeteneği en öne çıkan özelliği. Çünkü yazılım geliştirebilme yeteneğinin bir ucu bucağı yok, sınırı yok yani. Evet. Hani çok minik bir kod parçasıyla dahi çok ciddi işler yapabiliyorsunuz çünkü. Burada en önemli kıstas aslında analitik düşünebilme yeteneği, hani algoritma yeteneği, algoritma geliştirebilme yeteneği, bunlar çok önemli. Ve de tabii ki de güncel kalabilmek çok önemli. Çünkü bizim branş özelinde sürekli olarak güncelleme durumu var. O yüzden yani insanın sürekli olarak güncel kalabilmesi lazım. Eski teknolojiler eskiyor. Sürekli teknoloji de güncelleniyor. O yüzden Teknoloji sevmesi lazım yani. teknolojiyle içi dışta olmak lazım, Evet. sevmek lazım. Ve de tabii bol bol çalışmak da gerekiyor. Sürekli olarak çalışkan kalabilmek lazım. Bitmeyen bir çalışma süreci ama keyifli de eğer severseniz Oldukça gerçekten. sevince çok keyifli, sevmeyince ızdıraba dönüşebiliyor. O yüzden severek gelmesi özellikle çok önemli öğrencilerimizin. Çok da fırsat var bence. Hani ufak bir oyun bile yapabilirsiniz videodan görüp. Hani öyle şeyler hoşunuza gidiyorsa bence çok rahat keyif alınabilir. Keyifli, gerçekten keyifli. Ben tavsiye ederim yani. Özellikle bu tarz şeyleri seviyorlarsa algoritma geliştirmedir, kodlamadır, ilgisi olanları bekleriz yani. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bu tarz bölümlerde oldukça güzel bir imkan var yani. Tamam hocam, çok teşekkür ederim videoda Rica eşlik ederim. ettiğiniz için. Ben Çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun.